İnsanlar yüzlerce sendroma sahip olabilirler. Kimileri doğuştan, kimileri ise sonradan olabilmektedir. Hala tıp tarihine sonradan eklenen sendromlar bulunmakta ve literatüre girmektedir. Bu sendromlardan en ilginçlerinden biri, yani Stockholm sendromunun da literatüre girdiği olaya gelin birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiye olası diyalog sürecinde oluşan duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik duruma denmektedir. Bu sendromun çıkış noktası ise 1973'te İsveç'te yaşanan bir banka soygunudur. 23 Ağustos 1973 saat 10'da Stockholm'daki Kreditbanken adlı bankaya giren kara gözlüklü ve siyah peruklu bir soyguncu sağa sola ateş ederek "Parti başlasın" diye bağırır. Bu kişiye daha sonra bir arkadaşı daha katılır. Soyguncular yanlarında getirdikleri silah ve patlayıcı maddelerle banka çalışanı olan 4 kadını rehin alıp diğer işçi ve müşterilerin kaçmasına izin verirler. Böylece 6 gün sürecek rehin alma ve polise direnme eylemi de başlamış olur. Olay yerine ulaşan polis birlikleri bankaya girmek isteseler de soyguncuların direnciyle karşılaşır ve başarısız olurlar. Dışarıdan bankadakiler iletişime geçerler. Soyguncuların istedikleri cezaevinde bir arkadaşının bankaya getirilmesi ve yanında bir spor arabanın da banka önünde hazır bulundurulmasıdır. Talepler yerine getirilir. Ama ortada bir sorun vardır. Polis ablukası kalkmadan buradan nasıl çıkılabilir? Soyguncular ablukanın kaldırılmasını ve böylece karşılaştıkları tüm rehineleri bırakacaklarını söylerler. Tabii ki polis bunu reddeder. Banka etrafındaki gergin bekleyiş devam eder. Bu sırada gazeteciler polis barikatının ardına nöbet tutar. Radyo ve televizyonlar olay yerinden canlı bağlantılar kurar. Halk da büyük bir ilgiyle izleyerek işin sonunu bekler. Buraya kadar anlatılanlar klasik bir soygun hikayesi gibidir. Ama hikayenin ilginç tarafı ise bankanın içerisinde iş aranlardır. 6 gün boyunca rehin tutulan banka çalışanları ile soyguncular arasında pozitif diyaloglar oluşur. Rehineler sonunda soyguncuları onları öldürmek istemediklerine, sadece buradan çıkıp gitmek istediklerine inanırlar. Onlara göre soyguncular aslında gayet iyi insanlardır. Yaşam koşulları onları bu işi yapmaya yetmiştir. Asıl suçlu ablukayı kaldırmayan polistir. Çünkü rehineler eğer abluka kalkmış olsaydı işi şimdiye kadar çoktan biteceğine inandırılmışlardır. Bir süre sonra soyguncular kuşatmanın kalkabilmesi için rehineler ile basın görevlilerinin ilişki kurmasına izin verir. Telefonla dışarıdakilerle ilişki kuran rehineler ablukanın kaldırılması için dil dökerler ama istedikleri yine de yerine getirilmez. 6 gün yani 131 saatin sonunda polis bankaya gaz püskürtücü atarak operasyon gerçekleştirip soygunu sonlandırır. Fakat operasyon sırasında herkesi şaşırtan bir olay yaşanır. Rehineler de soyguncularla birlikte polise karşı koyar. Dahası dava sürecinde soyguncuların aleyhine tanıklık yapmayı reddeden rehineler tuhaf bir işe daha başvururlar. Aralarında para toplayıp savunmalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Hatta soyguncular hapisten çıkınca ailece birbirleriyle görüşmeye de devam ederler. Olanları yargılamak yerine onları anlamaya çalışmalarının çabası sonucu oluşan bu duruma literatürde Stockholm sendromu denir. FBI araştırmalarına göre adam kaçırma ve rehin alma oranlarının %27'sinde rehineler üzerinde bu Stockholm sendromu etkisini görmektedir. En çok savaş esirleri, rehineler, cinsel tacize maruz kalan çocuklar, tarikat üyeleri, pazarlanan hayat kadınları ve aile içi şiddet mağdurlarında görülen bu Stockholm sendromunun sebebi insanoğlunun hayatta kalma içgüdüsüdür. Sendrom genelde şu şekilde gelişir. Önce dış dünyadan tamamen soyutlanmış durumdaki kurban, kendisine baskı yapan kişinin şiddet eğilimini fark eder. Onun kendisini öldürebileceğini hisseder ve bu ölüm korkusu arttıkça hayatta kalma isteği de paralel olarak artar. Baskıcının karşısında giderek zayıf düşen kurban, onun en küçük iyiliğini bile gözünde büyütüp minnet duygusuyla dolar. Bir süre sonra kendini baskıcının yerine koyup olanları onun gözünden görmeye, ona karşı hoş duygular göstermeye başlar. Yaptıklarına hak vermeye başlar ve baskı gösterene kendini yakın hisseder. Ondan kendisine bir zarar gelmeyeceği hissisiyle kendini rahatlatır. Kurban sonunda sahip olduğu tek olumlu kişinin baskıcıyla aralarındaki ilişki olduğunu düşünerek bu ilişkiyi kaybetmemek adına elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Buna da Stockholm sendromu denmektedir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.